Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Anthony Joshua'dan yeni bir açıklama geldi. Anthony Joshua, Mike Tyson'ın eski antrenörü Ronnie Shields ile çalışmaya devam edersem içimdeki köpeği ve katili ortaya çıkartacağına inanıyorum dedi. Usyk ve Fury'yi yenebileceğini söyledi Anthony Joshua. Anthony Joshua'yı Ronnie Shields'ın spor salonunda Dominic Quinn karşıladı. Dominic Quinn'in Anthony Joshua ile ilgili açıklamaları var. Ben size açıklamasını okuyayım. Dominic Quinn'in harika bir ziyaretti diyor Anthony Joshua'nın ziyaret için. Her zaman Anthony Joshua'nın ring dışında harika bir adam olduğunu düşündüm. Onunla birkaç şey üzerinde çalıştık ve ona hemen hemen olan bazı tavsiyeler verdik. Değişim için her zaman bir zaman ve yer vardır. Takımını biliyorum ama onun yerinde olsaydım kesinlikle bir değişiklik yapardım diyor Dominic Quinn. Aynı insanlarla o kadar uzun zamandır uğraşıyorsunuz ki sizi ancak bir yere kadar götürebilirler. Şimdi değişmek isteyip istemediği ona kalmış. Gerçekten dışarı çıkıp başka bir şey, farklı bir manzara görmesi gerekiyor ve Amerika Birleşik Devletleri'ne gelmesinin onun için harika olacağını düşünüyorum diyor. Joshua ne yapmaya karar verirse versin McGregor'e olan bağlılığının devam etmesi zorluklar karşısında bile övülmelidir diyor. Yani eski antrenörüne bağlı kalması bu zorlukta bile övülmelidir diyor Dominic Quinn. Ve devam ediyor Quinn. Kendine inanmaya, yapabileceklerine inanmaya geri dönmesi gerekiyor. Bir şampiyon olduğunu bildiğine, ne yapması gerektiğini bildiğine inanıyorum. Bence onun içinden çıkaracak birine gerçekten ihtiyacı var. Ve bence şu anda oradaki insanlar onun şu anki takımı muhtemelen bunu ondan çıkarmıyor. Demek istediğim bu. Evet, köpeği ondan, katili ondan çıkaracağız. Charles Martin'i yenmeden ve ilk kemer almadan önce, ilk ünvanını kazanmadan önce nasıl hissettiğini hatırlamasına yardımcı olacağız diyor. Ve ilk kazandığında hissettiği açlık bize gelirse geri dönmesi için ona vaaz edeceğiz. Bence bu sadece bir ışık anahtarı gibi, sadece ışıklara açmamız gerekiyor. Sadece bir ışığı açmak çok kolay olacak. Houston'a gelmeye karar verirse bu ünvanı ve WBC kemerini de geri kazanacak diyor. Quinn Houston'a gelirse ringe girdiğinde bu ona başka bir destek verecek gibi hissediyorum. Kendi başına dışarı çıkıp başka bir yere ve onu rahatsız olduğu bir yere gelmek ve buraya gelecek ve gerçekten rahatsız olacak ve biz sadece onu geri getireceğiz. Tıpkı kendisi gibi başka aslanların ve katillerin etrafında olacak profesyonel bir dünya ve her gün girdiğiniz profesyonel bir yüzük eğer kendini Houston'a bırakırsa muhtemelen daha önce gördüğün en iyi Anthony Joshua'yı göreceğini garanti edebilirim diyor Quinn. Yani şu geçmişteki yaptığı maçları, kazandığı maçları ilk önce kazanmadan önceki Anthony Joshua'yı hatırlatacağız diyor. Eğer diyor biz ona o ilk aldığı galibiyetleri hatırlatırsak, geçmişi ona hatırlatırsak Anthony Joshua hiç olmadığı kadar iyi olacak diyor. Ve yani işin açıkçası beyni değişecek artık diyor. Kaybetmek değil de o eski kazanma hırsı. Mesela ilk profa başladığınızda karşınıza mesela bir rakip çıktığında nasıl ki bir yerlere gelmek için ona karşı nasıl bir savaş veriyorsunuz. Yani şimdi tabi belli bir zamandan sonra bütün kemerlerin sahibi olduktan sonra bir rahatlık çöküyor. Ve sonrasında da tabi antrenmanlara fazla yüklenmiyorsunuz. Fazla eskisi gibi çalışmıyorsunuz. Doğal olarak da eski hırsınız gidiyor.
maçları kaybetmeye başlıyorsunuz. Şimdi ilk kazandığı maçtaki hırsını geri getirecekler. Düşünceyi, beynini geri götürecekler. Ve oradaki nasıl söyleyeyim, o psikolojiyi ona yükleyecekler. Geçmişte kazandığı maçları hatırlatacaklar ve oradan arada Anthony Joshua'yı tekrar diriltecekler. Yani o kaybetme psikolojisini silip kazanma, içine hırsı koyacaklar. Bakalım bunu başarabilecek mi? Ama şu bir gerçek. Bazen değişim iyi gelmese de çoğu kez değişimde fayda vardır. Bence Anthony Joshua Amerika'ya giderse, farklı bir enerjinin, ortamın içerisinde olursa geçmişteki kayıplarını unutur ve tekrardan ayağa kalkmak için bence iyi bir zemin hazırlamış olur Amerika'da. Tabi eski antrenörü olan bir bağlılığı var. Onunla birçok başarıya imza atmış, zaferler kazanmış. Ona karşı da bir hatır gönül ilişkisi var. Vefa var. Tabi Anthony Joshua'da karakter olarak iyi bir isim. Bu yüzden de eski antrenöründen de vazgeçemiyor. Ama şunu da biliyor. Bir değişiklik yapması gerektiğini biliyor. Çünkü bulunduğu ortamda düşünün. Var olduğunuz o ortamda başarısız olmuşsunuz. Eğer o ortamın içerisinde devam ederseniz zaten sen yenildiğin zaman antrenörün de doğal olarak yenilmiş oluyor. O da aynı o psikolojide oluyor. Tabi antrenör tekrar ayağa kalkabilirler, ikisi de kafa kafaya verip, ama şu anki durumda baktığımızda bu çok zor görünüyor. Bu yüzden bence Amerika Anthony Joshua'ya iyi gelecek. Mike Tyson'ın ne de olsa eski bir antrenörü, tecrübe var. Profu biliyor. Bu yüzden Anthony Joshua'ya biraz da saldırgan boks, pres boksunu yüklerlerse, savaşçı boksu, bence zaten burada da diyor, daha önce diyor görmediğiniz bir Anthony Joshua görebilirsiniz diyor. Söyledikleri sözlere baktığımda geçmişi hatırlatacağız. Geçmişteki aldığı galibiyetleri, o zaman nasıl hırslıydı onu hatırlatıp onu diyor ona kazandırırsak biz Anthony Joshua'dan çok şey bekliyoruz diyor. Bence de eğer ki bu şekilde çalışırsa bu hocalarla, bence de Anthony Joshua'da ben ikinci maçında özellikle çok iyi bir Anthony Joshua, ben de bu söylemler üzerine bekliyorum. Ama tabi hayal kırıklığına zaman zaman çok uğruyoruz. Yine Anthony Joshua da bizi hayal kırıklığına uğratabilir. Daha kötü de bir performans sergileyebilir. Ama bakacağız. Mesela Canelo Alvarez Kelly Plant maçında da gördük. Canelo Alvarez Kelly Plant'ı belki 3. 4. round knockout edeceğini düşünüyordu birçok boks fanları. Ama 10 round vuran vurana, kıran kırana maç yaptı. Bazen bazı boksörler aslan kesilebiliyor ringde. Devleşebiliyor. Bence Joshua da devleşebilir Usyk karşısında. Bakıp göreceğiz. Bakalım Anthony Joshua nasıl bir strateji, nasıl bir taktik, nasıl bir boksla Usyk ve Fury'nin karşısında olacak bundan sonra. Şimdilik Queen'in açıklamaları bu şekilde arkadaşlar. Zamanla ayırıp beni dinleyen herkese çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın.